Merhaba, sizin Ar-Ge kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda elektrikli araçların geçmişine, ilk denemelere ve EV1 olayına kadar uzanan ilginç tarihe göz atmıştık. Elektrikli araçların nasıl doğduğunu, nasıl yok edildiğini ve tekrar gündeme gelmeye başladığını birlikte keşfetmiştik. Şimdi ise hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2000'li yıllardan günümüze uzanan süreçte elektrikli araçların yeniden doğuşunun arkasındaki en büyük güç kaynağına, yani pil teknolojilerine ve onların güvenliğine odaklanıyoruz. Bugün sizlere sadece lityum iyon pillerin nasıl devrim yarattığını değil, farklı pil çeşitlerini, lityum iron fosfat, nikel manganiz kobalt, nikel kobalt, alüminyum, lityum manganiz oksit, batarya yönetim sistemlerini, BMC pil güvenliği ve termal yönetim çözümlerini ve modern EV'lerde kullanılan koruma teknolojilerini detaylı bir şekilde aktaracağız. Çünkü bir elektrikli aracın kalbi pildir, güvenliği ise onun koruma sistemleridir. Gelin, hep birlikte elektrikli araçların bugünkü pil ve pil güvenliği dünyasına adım atalım. Bu kanalı sizinle birlikte büyütmek istiyoruz. Yorumlarda düşüncelerinizi ve fikirlerinizi bizimle paylaşın. Sizin Ar-Ge sadece bizim değil, sizin de projeniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Haydi başlayalım. EV'lerin bugünü. Elektrikli dönüşümün hızlanan yüzü, elektrikli araçlar, EV'ler, 21. yüzyılın en heyecan verici teknolojik dönüşümlerinden birini temsil ediyor. Sadece çevresel faydalarıyla değil, aynı zamanda sundukları üstün sürüş deneyimi, düşük işletme maliyetleri ve sürekli gelişen teknolojileriyle de dikkat çekiyorlar. Bugünün EV'leri, geçmişin prototiplerinden çok daha fazlası. Onlar artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya aday. Elektrikli EV. Araçların geri dönüşü. Yeni bir şafak ve öncelik belirleyiciler. Elektrikli araçların 1990'lardaki EV1 olayı ve diğer erken dönem, elektrikli araçların bilinçli olarak yok edilmesinin ardından, elektrikli otomobil hayali 10 yıldan fazla bir süre rafa kalkmış gibi görünüyordu. Ancak sessizce gelişen yeni teknolojiler, artan küresel çevre endişeleri ve kararlı vizyonerlerin çabaları sayesinde 21. yüzyılın başlarında EV'ler için yeni bir şafak sökmeye başladı. Bu geri dönüş tek bir markanın değil, bir dizi teknolojik atılımın ve piyasa dinamiklerinin birleşimiyle gerçekleşti. Bu dönüm noktası birkaç temel faktörün bir araya gelmesiyle şekillendi. Lityum-iyon batarya devrimi. Elektrikli araçların en büyük kısıtlaması olan batarya teknolojisi, 2000'li yılların başlarında devrim niteliğinde bir atılım yaşadı. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve diğer taşınabilir elektronik cihazlar için geliştirilen lityum-iyon, Li-iyon bataryalar, kurşun asit pillere kıyasla çok daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hafif yapı ve daha uzun ömür sunuyordu. Bu, elektrikli araçların menzilini artırma ve ağırlığını azaltma potansiyelini beraberinde getirdi. Artan çevre bilinci ve küresel ısınma endişeleri. Özellikle 2000'li yılların ortalarından itibaren iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlar dünya gündeminde daha fazla yer bulmaya başladı. Fosil yakıtlara olan bağımlılığın çevresel etkileri, alternatif ve temiz ulaşım çözümlerine olan ilgiyi yeniden alevlendirdi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel petrol fiyatlarındaki ani yükselişler ve dalgalanmalar, tüketicileri yakıt verimliliği yüksek veya tamamen elektrikli araçlara yönelmeye teşvik etti. Enerji güvenliği endişeleri de bu geçişte rol oynadı. Bu yeni ortamda elektrikli araçlara farklı yaklaşımlar sergileyen çeşitli üreticiler sahneye çıktı. Vizyoner girişimler ve teknolojik sınırları zorlayanlar. 2000'li yılların ortalarında ortaya çıkan bazı yeni otomotiv şirketleri, elektrikli araçlara tamamen farklı bir vizyonla yaklaştı. Onlar, EV'lerin sadece bir niş ürün değil,
aynı zamanda yüksek performanslı, arzu edilen ve teknolojik olarak üstün araçlar olabileceğini göstermeye odaklandı. Bu şirketler, batarya teknolojisindeki en son gelişmeleri kullanarak uzun menzilli, hızlı şarj olabilen ve dijital teknolojilerle entegre edilmiş araçlar geliştirdi. Bu öncü yaklaşımlar, elektrikli araçların sıkıcı veya pratik olmayan imajını yıkarak onları yeniden heyecan verici hale getirdi. Bu çığır açan hamleler tüm sektöre ilham kaynağı oldu ve diğer üreticileri de harekete geçmeye zorladı. Geleneksel üreticilerin hibritleşme adımları, büyük ve köklü otomotiv firmaları ise ilk başta daha temkinli adımlar attı. 1997'de piyasaya sürülen ve küresel çapta başarı yakalayan ilk hibrit araçlar, geleneksel motorlarla elektrik motorlarını birleştirerek yakıt verimliliği sağladı ve tüketicileri elektrik motorlu taşıtlara yavaş yavaş alıştırdı. Bu hibrit modeller, elektrikli araç teknolojisinin yeniden ana akıma girmesi için bir köprü görevi gördü. Tamamen elektriğe geçiş ve çeşitlilik. 2010'lu yıllarla birlikte lityum-iyon batarya maliyetlerinin düşmesi ve üretim kapasitelerinin artmasıyla birlikte hem yeni girişimler hem de geleneksel otomobil devleri tamamen elektrikli modellere yöneldi. Kompakt şehir araçlarından lüks sedanlara, SUV'lardan pikaplara kadar geniş bir yelpazede elektrikli araçlar piyasaya sürülmeye başlandı. Küresel çapta hükümetlerin uyguladığı emisyon düzenlemeleri ve teşvikler de bu süreci hızlandırdı. Bu geri dönüş artık bir niş pazarın ötesine geçerek otomotiv endüstrisinin geleceğini yeniden şekillendiren küresel bir değişimin başlangıcıydı. Elektrikli araçlar, teknolojik olgunluk, çevresel gereklilik ve ekonomik avantajların birleşimiyle 10 yıllar sonra hak ettikleri yeri geri almaya başlamıştı. Güncel pil teknolojileri ve menzil devrimi elektrikli araçların 2000'li yılların başından itibaren yeniden yükselişe geçmesinde en büyük paylardan biri şüphesiz pil teknolojisindeki devrimdir. Eski nesil kurşun asit pillerin getirdiği kısıtlamalar, modern lityum-iyon bataryaların gelişimiyle aşılmaya başlandı. Ancak her teknoloji gibi bu yeni nesil pillerin de kendi zorlukları ve riskleri var. Lityum-iyonun evrimi ve etkisi, enerji yoğunluğu ve menzil artışı. Lityum-iyon bataryalar, önceki pillere göre çok daha fazla enerjiyi çok daha hafif bir pakette depolayabiliyor. Bu sayede elektrikli araçların menzilleri dramatik bir şekilde arttı. Artık tek şarjla 400-600 kilometre, 250-370 mil ve üzeri menziller görmek mümkün. Bu da menzil kaygısını önemli ölçüde azalttı. Maliyet düşüşleri. Geçtiğimiz 10 yılda lityum-iyon batarya üretim maliyetleri önemli ölçüde azaldı. Bu maliyet düşüşleri, elektrikli araçların daha uygun fiyatlı hale gelmesini sağlayarak onları daha geniş kitlelere ulaştırdı. Şarj sürelerinin kısaltılması. Pil kimyasındaki ve termal yönetim sistemlerindeki gelişmeler, daha yüksek güçle şarj etme kapasitesini artırdı. Böylece hızlı şarj istasyonlarında kısa molalarla yüzlerce kilometre menzil kazanmak mümkün hale geldi. LFP, lityum demir fosfat, bataryalar. Genel tanım ve tarihçe. Lityum demir fosfat, kısaca LFP, bataryalar, 1996 yılında MIT'de John Bannister, Goodenough ve ekibinin geliştirdiği fosfat tabanlı katot yapısı sayesinde ticari hale gelmiştir. Kobalt ve nikel gibi pahalı, toksik ve jeopolitik açıdan riskli elementlerin yerine demir ve fosfat gibi daha bol ve çevre dostu hammaddeler kullanılması, LFP'yi elektrikli araç, EV, endüstrisi için stratejik bir seçenek haline getirmiştir. Bugün özellikle Çin'de, Tesla'nın giriş segmenti modellerinde ve ticari filolarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Avantajları, maliyet, NMC veya NCA pillerden %20-30 daha ucuzdur. Güvenlik, termal kararlılığı yüksektir, thermal runaway, riski çok düşüktür. Uzun ömür, 3000-5000 döngüye kadar dayanabilir.
Çevre dostu. Kobalt içermez, geri dönüşümü daha kolaydır. Dezavantajları, enerji yoğunluğu 160, watt saat bölü kilogram düşüktür. Soğuk hava performansı zayıftır, eksi 10 santigrat derece altında kapasite ciddi düşer. Daha fazla hacim ve ağırlık gerektirir. Hava ile temas ve güvenlik analizi. Kimyasal yapısı çok kararlıdır. Hücre hasarında genelde duman çıkarır, alev almaz. Bu yüzden otobüs, kamyon ve ev tipi enerji depolama sistemlerinde güvenle tercih edilir. Performans ve iklim etkileri. Sıcak iklimler. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Soğuk iklimler. Eksi 20 santigrat, derece altında %30, 40 kapasite kaybı olur, BMC ısıtma gerekir. Şarj, 1'si, 2'si hızlı şarj uygundur, ultra hızlı şarj sınırlıdır. Kullanım alanları, Tesla Model 3Y, BYD, MG4 ticari otobüsler ve kamyonlar, güneş paneli destekli ev enerji depolama sistemleri, elektrikli motosiklet ve scooterlar. Sonuç, güvenlik, uzun ömür ve düşük maliyetiyle şehir içi ulaşım ve enerji depolama için en uygun bataryadır. NMC, nikel manganez, kobalt. Bataryalar. Genel tanım ve tarihçe. NMC bataryalar 2000'li yıllarda ticari hale gelmiş ve günümüzde EV sektörünün en çok kullanılan batarya tipidir. Katotta nikel, manganez ve kobalt kombinasyonu kullanılır. Hücre formülasyonları NMC 100, 11, NMC 532, NMC 811. Farklı oranlarda element barındırır. Avantajları, yüksek enerji yoğunluğu 200, 250 watt saat bölü kilogram ile uzun menzile uygundur. Denge. Nikel yüksek enerji sağlar, manganez stabilite, kobalt ise güvenlik sunar. Hızlı şarj. 3Si, 4Si seviyesinde ultra hızlı şarja uygundur. Dezavantajları, maliyet, kobalt ve nikelin yüksek fiyatı sebebiyle pahalıdır. Ömür, 1000-1500 döngü civarındadır. Güvenlik, thermal runaway, riski yüksektir, daha karmaşık, BMC gerekir. Hava ile temas ve güvenlik analizi. Hasar durumunda yüksek reaktivite gösterir. Oksijen salımı ile yangın çıkabilir. BMC güvenliği kritik önemdedir. Performans ve iklim etkileri. Soğuk iklimlerde LFP'den daha iyi performans gösterir. Sıcak ortamlarda ömrü kısalır. Ultra hızlı şarj desteklenir. Kullanım alanları. Uzun menzilli EV'ler, premium segment araçlar. Sonuç, enerji yoğunluğu ve menzil avantajı ile premium segmentte liderdir. Ancak güvenlik ve maliyet handikapları vardır. NCA nikel kobalt, alüminyum bataryalar. Genel tanım ve tarihçe. NCA bataryalar ilk olarak Panasonic, Tesla işbirliği ile geliştirilmiştir. Katotta nikel, kobalt ve alüminyum kullanılır. Avantajları, çok yüksek enerji yoğunluğu, 250-270 watt-saat bölü kilogram. Uzun menzil. Tesla'nın uzun menzilli modellerinde standarttır. Görece uzun. Ömür 1500-2000 döngü. Dezavantajları, güvenlik, thermal runaway. Riski yüksek. Maliyet, nikel ve kobalt sebebiyle pahalı. Soğuk iklim performansı, sınırlı. Hava ile temas ve güvenlik analizi. Delinme veya aşırı ısınmada hızlı reaksiyon verir, yangın riski yüksek. Kesinlikle güçlü, BMC kontrolü gerekir. Kullanım alanları. Uzun menzil isteyen premium EV'ler. Yüksek performanslı uygulamalar. Sonuç, menzil rekorları NCA ile gelir, ancak güvenlik ve maliyet zorlukları ciddi engellerdir. LMO, lityum manganez, oksit bataryalar. Genel tanım ve tarihçe. 1996'larda ticari hale gelmiştir. Katotta spinel yapılı lityum manganez oksit kullanılır. Avantajları, termal stabilitesi yüksek, güvenli bir kimya. Görece ucuz. Hızlı deşarj ve şarj için uygundur. Dezavantajları, enerji yoğunluğu düşüktür. 120-140 watt-saat bölü kilogram. Döngü ömrü kısa, 500 ila 1000 döngü. Yüksek sıcaklıklarda kapasite kaybı hızlanır. Hava ile temas ve güvenlik analizi. LFP kadar güvenli olmasa da NMC, NCA'dan daha stabildir.
Genellikle hafif duman çıkarır, yangın riski düşük. Kullanım alanları: elektrikli bisikletler, skuterlar, bazı hibrit araçlar, Nissan Leaf ilk nesil, güç aletleri. Sonuç: ucuz, güvenli ama düşük enerji yoğunluğu sebebiyle günümüzde çoğunlukla hibrit veya küçük araçlarda kullanılır. Batarya yönetim sistemleri BMC, SOC ve SOH. BMC Battery Management System. BMC, modern bataryaların beyni gibidir. Hücreleri tek tek izler, voltaj ve sıcaklığı kontrol eder, şarjı dengeler. Aşırı ısınmayı, aşırı şarjı ve kısa devreyi önler. BMC olmadan modern bataryaların güvenli çalışması mümkün değildir. SOC State of Charge. Bataryanın doluluk oranını gösterir. Örneğin %80 SOC, bataryanın %80 kapasiteyle dolu olduğunu ifade eder. Kullanıcıların menzil hesaplaması için kritiktir. SOH, State of Health. Bataryanın ne kadar sağlıklı olduğunu, yıllar içinde kapasitesinin ne kadarını koruduğunu gösterir. Örneğin, yeni batarya %100 SOH iken 5 yıl sonra %80 SOH olabilir. Termal yönetim sistemleri. Pillerin uzun ömrü ve güvenliğinin sırrı, modern EV'lerde bataryaların performansı ve ömrü için gelişmiş termal yönetim sistemleri hayati öneme sahiptir. Bu sofistike sistemler, pil paketini her türlü hava koşulunda ve kullanım senaryosunda ideal sıcaklık aralığında tutarak bataryanın ömrünü uzatır, verimliliğini korur ve en önemlisi güvenliğini sağlar. Aşırı ısınmaya karşı soğutma sistemi. Hızlı şarj sırasında, yoğun sürüş koşullarında, örneğin dik yokuş çıkarken veya sürekli yüksek hızda seyrederken veya sıcak iklimlerde bataryalar ısınabilir. Aşırı ısınma, pil hücrelerine geri dönülmez zararlar verebilir, ömrünü kısaltabilir ve en kötü senaryoda termal kaçak, adı verilen yangın riskine yol açabilir. Bu riski engellemek için modern EV'lerde batarya paketini aktif olarak soğutan sistemler kullanır. Çoğunlukla sıvı soğutma, özel soğutma sıvısının pil modülleri etrafında dolaştırılması tercih edilir. Daha küçük ve düşük güçlü bataryalarda hava soğutma kullanılabilir. Sıvı soğutma, sıcaklığı çok daha hassas kontrol ettiği için yüksek performanslı ve uzun menzilli EV'lerde yaygındır. Aşırı soğuğa karşı ısıtma sistemi. Çok düşük sıcaklıklarda pilin kimyasal reaksiyonları yavaşlar. Güç çıkışı azalır, şarj süresi uzar. Soğuk bataryayı hızlı şarj etmek hücre yapısına zarar verebilir. Bu sebeple birçok EV pil paketinde ısıtma sistemleri kullanır. Isıtıcı sistem, bataryayı ideal sıcaklığa getirerek tam kapasite ve güvenli hızlı şarj imkanı sağlar. Ön koşullandırma özelliği olan araçlarda, sürücü yola çıkmadan veya şarj istasyonuna varmadan pil önceden ısıtılır. Pil güvenliği, tasarım ve teknolojinin önceliği. Elektrikli araç bataryalarının güvenliği hem üreticiler hem de kullanıcılar için kritik bir konudur. Modern EV'ler en yüksek güvenlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanır. Sağlam yapı ve koruma. Batarya paketleri, aracın şasisine entegre edilmiş, güçlendirilmiş muhafazalar içinde yer alır. Çarpışmalarda, darbelere karşı pil hücrelerinin korunması için özel tasarımlar kullanılır. Termal, kaçak önleme sistemleri. Batarya yönetim sistemi. BMC. Her hücrenin sıcaklığını ve voltajını sürekli izler. Anormal durumlarda sistemi kapatma veya hücreleri izole etme önlemleri devreye girer. Termal kaçak olayının aşamaları, gaz boşaltımı beyaz, gri duman. Pil hasar gördüğünde veya aşırı ısındığında elektrolit buharlaşır. Gazlar henüz yanmadığı için beyaz, gri duman görülür. Bu aşama yangın öncesi uyarıdır. Yanma, siyah duman ve alevler. Pil sıcaklığı kritik seviyeye ulaştığında gazlar ateşleme kaynağıyla buluşur. Katı bileşenlerde yanar, eksik yanma sonucu siyah yoğun duman oluşur. Yangın yönetim protokolleri. Pil paketlerinde duman ve gazların kabine girmesini engelleyen özel havalandırma kanalları vardır. İtfaiye ekipleri için hızlı müdahale noktaları ve bataryayı güvenli şekilde deşarj,
soğutma kılavuzları sağlanır. İstatistikler, elektrikli araç yangınlarının aslında benzinli araç yangınlarından daha az olduğunu göstermektedir. Yazılım güncellemeleri, araç yazılımı güncellemeleri, over-the-air aracılığıyla batarya yönetim algoritmaları sürekli olarak iyileştirilebilir. Bu da zamanla güvenliğin daha da artmasını sağlar. Menzil. Elektrikli araçların depo büyüklüğü, elektrikli araç kullanıcılarının aklına gelen ilk sorulardan biri, tek bir şarjla ne kadar yol gidebilirim sorusudur. Menzil. EV'lerin günlük kullanımını ve uzun yol planlarını doğrudan etkileyen kritik bir faktördür. Bu menzili belirleyen başlıca unsurlar aşağıda detaylandırılmıştır. Batarya kapasitesi. Elektrikli araçlarda menzilin temel belirleyicisi batarya kapasitesidir. Kapasite, kilowatt saat birimiyle ifade edilir ve aracın adeta yakıt deposu büyüklüğünü temsil eder. Yüksek kapasite, uzun menzil. Günümüzde EV'lerde 40 kilowatt saatten başlayıp 100 kilowatt saat üzerine çıkan bataryalar kullanılmaktadır. Örneğin 50 kilowatt saat bataryaya sahip bir araç ortalama 300 kilometre civarında menzil sunarken 100 kilowatt saat bataryaya sahip bir araç uygun koşullarda 600 kilometreye yaklaşabilir. Aracın verimliliği. Menzili yalnızca batarya kapasitesi değil, aracın enerjiyi ne kadar verimli kullandığı da belirler. 100 kilometrede tüketilen enerji miktarı EV'nin yakıt tüketimi gibidir. Verimliliği artıran faktörler: hafif gövde, aerodinamik tasarım, yüksek verimli motorlar ve düşük yuvarlanma dirençli lastiklerdir. Aynı kapasitedeki bataryaya sahip iki araç, farklı verimlilik değerleri yüzünden çok farklı menzil sunabilir. Sürüş koşulları. Kapasite ve verimlilik kadar gerçek sürüş ortamı da menzili ciddi şekilde etkiler. Hız, yüksek hız, menzili en çok düşüren etkendir. 130 km/saat hız ile 180 km/saat hız arasında onlarca kilometre menzil farkı olabilir. Sıcaklık. Aşırı sıcak veya soğuk havalarda batarya kimyası zorlanır. Ayrıca klima ve ısıtma gibi sistemler ek enerji tüketir. Arazi. Yokuş yukarı çıkış menzili azaltır. Ancak rejeneratif frenleme sayesinde yokuş aşağıda enerji geri kazanılır. Sürüş tarzı, sert hızlanmalar ve ani frenler menzili kısaltırken yumuşak ve sabit hızlarda sürüş menzili belirgin biçimde uzatır. Gerçek dünya menzili vesaire. Test standartları. EV üreticileri resmi menzil değerlerini Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, Avrupa Dünya Harmonized Hafif Araç Test Prosedürü veya Environmental Protection Agency, ABD Çevre Koruma Ajansı testlerine göre verir. Ancak bu değerler ideal koşullarda elde edilir. Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure ve Environmental Protection Agency değerleri karşılaştırma için uygundur. Gerçek kullanım, çoğunlukla bu değerlerden daha düşüktür. Örneğin 500 kilometre, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure menzili olan bir araç, otoyol hızlarında 350-400 kilometre civarında pratik menzil sunabilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Elektrikli araçların pil ve güvenlik dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Bir sonraki videomuzda EV'lerde şarj sistemleri ve altyapısını detaylıca ele alacağız. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.